Herkese merhaba. Ben Şenol. Üretim planlama ile ilgili çalışmalarımın dördüncüsü ve orta vadeli planlardan biri olan yıllık plan yani diğer adıyla bütçeyi bu video ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Bütçe, gelecek dönem içinde bulunduğunuz firmaya kar ettirebilmek için sizlere yol gösteren eylem planlarıdır. Yani bütçe, gelecek dönem için yol haritanızdır. Bu nedenle yola çıkmadan önce karşılaşabileceğiniz riskleri öngörmenizi ve aksiyon almanızı sağlar. Olabildiğince kontrollü gitmenize yardımcı olur. Bu plan ile amacınız doğrultusunda revizyon, geliştirme hatta yatırımlar yaparsınız. Gelecek yıl için hazırlanacak bütçe genelde bulunduğunuz ayın Eylül ayı gibi başlayıp en geç Kasım ayı başı gibi bitmesi gerekir. Ve bütçenizin takibi üst yönetimin de katılımıyla gerçekleşen yönetim gözden geçirme toplantıları ile düzenli olarak her ayın ikinci haftası yapılır. Hazırlanan bütçe, bulunduğunuz şirketin amaçlarından bütçe dönemi içerisinde sapması halinde bütçe revize edilmelidir. Çünkü bütçeyi hazırladığınız dönem ile bütçe dönemi içerisindeki şartlar değişkenlik gösterebilir. Peki bu değişkenlikler neler olabilir? Ekonomik gelişmeler, müşterilerin durumu, rakiplerin politikaları, satış fiyatları, politik gelişmeler, satış tahminleri veya döviz paritesi dalgalanmaları olabilir. Peki bütçe nasıl hazırlanır? Her şeyden önce bütçenin hedefi belirlenmelidir. Yani bütçe dönemi boyunca ulaşılacak finansal hedefler ve büyüme oranları netleştirilir. Sonrasında ise satış tahminleri yapılır. Veya müşterilerden gelecek dönemin aylık bazda forecast bilgisi istenir. Bu bilgi sizin hazırlayacağınız satış tahminlerinden daha güvenilir ve sağlıklıdır. Çünkü müşteri de kendi bütçesini hazırlamış ve sizlere bildirmiş olur. Ancak bazen sizin bütçe döneminiz ile müşterilerinizin bütçe dönemi birbiriyle eş zamanlı olmayabilir. Böyle bir durumda da satış tahminlerinin yapılması gerekir. Normalde satış tahminleri bulunduğunuz firmanın satış, pazarlama veya proje departmanları tarafından hazırlanıp sizlere iletilmesi gerekir. Ancak diyelim ki bir sebepten dolayı üretim planlama departmanı olarak sizler hazırlamak zorunda kalırsanız böyle bir durum için sizlere satış tahmini nasıl yapılır detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Satış tahmini geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş olayların sonuçlarını analiz ederek gelecek dönemlerde meydana gelebilecek olayların sonuçlarını önceden görebilmektir. Kısa tabiriyle gelecek olayları sayısal olarak önceden kestirmektir. Satış tahminlerinin nasıl yapılacağını istatistiksel hesaplama yöntemlerinden zaman serisi analizlerini kullanarak aktarmaya çalışacağım. Sizlere 5 farklı tahmin hesaplama yönteminden bahsedeceğim. Bunlar aritmetik ortalama, hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama, ağırlıklı ortalama ve son olarak üstel düzeltme yöntemi şeklinde olacaktır. Şimdi ilk yöntem olan aritmetik ortalama ile başlayalım. Aritmetik ortalama bir seri içindeki sayılar toplamının eleman sayısına bölünmesiyle elde edilir. En basit talep tahmin yöntemidir. Geçmişte olan olayların ortalamasına doğru eğilim göstereceğini varsaymaktadır. Bu değerlere göre aritmetik ortalama hesabını yaptığımızda 2020 yılı müşteri bazlı satış tahminimiz şu şekilde olacaktır. Şimdi hareketli ortalamaya bir bakalım. Hareketli ortalama belirli bir zaman aralığındaki dizinin ortalamasının hesaplanması için kullanılır. Ortalama durağan olmayıp zaman içerisinde eklenen veriye göre yeniden hesaplatılır. Burada yine aynı şekilde 2019'daki gerçekleşen değerler bu alanda hareketli ortalamaya göre hesaplatılmış 2020 yılı değerleri. Şimdi ağırlıklı hareketli ortalamalara bakalım. Ağırlıklı hareketli ortalama ise belirli bir zaman aralığında dizinin belirlenen ağırlıklara göre ortalamasının alınmasıdır. Bu yöntem standart hareketli ortalamanın hata payını kısmen ortadan kaldırır. Bu yöntem de uzak geçmişten çok yakın geçmişe önem verir. Ancak ağırlık oranları verilir. Burada da 2019 yılı kullanım değerleri, gerçekleşen değerler bu alanda ağırlıklı hareketli ortalama yöntemiyle hesaplatılmış değerler. Şimdi ağırlıklı ortalamaya bir bakalım. Ağırlıklı ortalama eşit öneme sahip olmayan değerlerin belirlenen ağırlıklar ile çarpım toplamının eleman sayısının toplamına bölünmesiyle elde edilir. Yani her bir değerin ağırlığı ile çarpımlarının toplamının tüm ağırlık çarpanları toplamına oranıdır. Yine bu alanda 2019 yılı müşteri bazlı gerçekleşen değerleri, bu alanda da ağırlıklı ortalama hesaplama yöntemiyle hesaplanmış 2020 yılı satış değerleri. Şimdi son olarak üstel düzeltme yöntemini inceleyelim.
Üstsel düzeltme yöntemi de hareketli ortalama yöntemi gibi çalışır. Ancak üstsel düzeltme yöntemi tüm tarihi verileri dikkate alır. Geçmişe gidildikçe daha az ağırlık oranı verilir. Üstsel düzeltme yöntemi bir bakıma tüm tarihi verilerin hareketli ortalaması olmaktadır. Yine bu alan 2019 yılı gerçekleşen müşteri bazlı değerler. Bu alanda 2020 yılı üstsel düzeltme hesaplama yöntemine göre yapılmış satış tahmin değerleri. Benim anlatacağım talep tahmin yöntemleri bu kadar. Ancak daha birçok tahmin yöntemi olduğunu söylemek isterim. Peki bu tahmin yöntemlerinden hangisini kullanmalıyız? Bu sorunun cevabını talep tahmin yöntemlerinin uygunluğunu ya da doğruluğunu belirleyen ve birbirleriyle karşılaştırmasına yardımcı olan benim uyguladığım 3 tane yöntemi kullanarak verebiliriz. Çünkü tahminler yapıldıktan sonra yaptığımız tahminlerin takip edilip kontrol edilmesi çok önemlidir. Tahmin yöntemi belirlenirken gerçek değerlerle tahmin değerleri arasındaki sapma minimum olacak şekilde tahmin yöntemi kullanılmalıdır. Peki bu 3 yöntem nedir? 1. Ortalama hataların karesi. 2. Ortalama mutlak sapma. 3. Ortalama mutlak yüzde. Vermiş olduğum her 3 doğruluk ölçüsünde de sonuçlar ne kadar küçükse, yani sıfıra yakınsa gerçek talebe o kadar yaklaşılmış demektir. Şimdi yapmış olduğumuz talep tahminlerinden hangisinin daha uygun olduğunu tespit edelim. Önce aritmetik ortalamayla başlayalım. Bu alanda aritmetik ortalama tahmin yönteminin doğruluğunu ölçüyoruz. Ölçme işleminin nasıl yapıldığından biraz bahsedeyim. İlk sütun F müşterisinin 2019 yılı kullanım değerleri. Onun yanındaki sütun aritmetik ortalama yöntemiyle hesaplatılmış alan. Onun yanında öngörü hatası ismiyle verilmiş bölüm gerçekleşen değerden tahmin rakamları çıkarıp farkı buluyoruz. Yanındaki sütunda da gerçek değerin tahmin değerinden küçük olması nedeniyle oluşan farkı mutlak değere çeviriyoruz. Yani bir nevi değeri eksiden kurtarıyoruz. Bu sütunda mutlak değerini aldığımız hatanın karesini aldığımız bölüm. En sonda da hatanın mutlak değerinin gerçekleşmiş değeri oranını alıyoruz. Ve tüm bunların sonucunda önce ortalama hataların karesini, sonra ortalama mutlak sapmayı ve en son olarak da ortalama mutlak yüzde değerini buluyoruz. Şimdi de yapmış olduğumuz hesaplamaları grafiksel olarak inceleyelim. Burada gerçekleşen satış değerleri ile bizim aritmetik ortalama hesaplama yöntemiyle yaptığımız tahmin değerlerinin grafiksel görünümü var. Grafikte gördüğünüz şu kesik çizgiler tahmin değerlerimizi, düz çizgiler ise gerçekleşen satışları göstermektedir. Mavi olarak gördüğümüz bu alan güvenli bölge aralığı ile belirttiğim alan, yani ortalama mutlak yüzde değerinin yapmış olduğumuz tahmine göre artı eksi yönde güvenli bölge sınırlarını gösterdiği alandır. Bu değerde şuradan gelmektedir. 2019 yılı boyunca gerçekleşen değerler satış tahminimize ne kadar yakın veya güvenli bölge içinde ise o kadar başarılı ve etkili satış tahmini yapmış oluruz. En yüksek değer olarak belirttiğim alan ise gerçekleşen değerin yapmış olduğumuz tahmin değerine göre en yüksek olan değerini ifade etmektedir. Bu grafikte şimdilik bir işlevi yok. Sadece ben görmek istedim. Ancak isterseniz sizler güvenli bölge aralığını en yüksek değer kadar artı veya eksi yönde genişletebilirsiniz. Bunu bir örnekle göstereyim. Bu alanı 9,2 diyelim. En yüksek değer kadar. Grafik bu şekilde değişmekte. Ancak bu doğru bir yönlendirme olmaz. Çünkü şayet yaptığımız tahmin hesaplamalarının tamamında en yüksek değeri sınır olarak alırsak tüm yaptığımız tahmin hesaplama yöntemlerinin güvenli bölge aralığında kaldığını ve doğru olduğunu görürüz. Ve bu da bizi sonuç olarak hiçbir yere götürmez. Şimdi hızlı bir şekilde diğer hesaplama yöntemlerinin grafiklerini görelim ve sonrasında tüm sonuçları bir arada görebileceğimiz tabloyu inceleyelim. Öncesinde şunu eski haline getireyim. Önce hareketli ortalama. Burada tahmin yöntemimizin doğruluğunu hesaplattığımız alan. Burada da grafiksel gösterim. Ağırlıklı hareketli ortalamaya geçelim. Yine burada tahmin yöntemimizin doğruluğunu hesaplattığımız alan.
grafiksel gösterimi, ağırlıklı ortalama, tahmin yöntemimizin doğruluğunu hesaplattığımız alan, grafiksel gösterim, son olarak üstel düzeltme, tahmin yöntemimizin doğruluğunu hesaplattığımız alan ve grafiksel gösterim. Evet, artık tüm bu hesaplama yöntemlerinden hangisinin bizim için uygun olacağını görebileceğimiz tabloya geçebiliriz. Bu verilere göre en uygun tahmin yöntemi en küçük değer olan üstel düzeltme olarak görünüyor. İkinci sırada aritmetik ortalama, üçüncü sırada ise ağırlıklı ortalama görünüyor. Bu üç yöntemden istediğiniz birine karar verebilirsiniz. Mantık olarak sıfıra en yakın değer olan 5-20 yani üstel düzeltme yöntemini seçmelisiniz. Ancak ben hangi tahmin hesaplama yönteminin en uygun yöntem olduğunu anlayabilmek için ve ikinci bir sağlama yapmak adına korelasyon katsayısı hesaplaması yaptım. Detaylarını az sonra kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncesinde korelasyon, iki veya daha fazla rastlantısal değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı, şayet varsa hangi yönde olduğunu ve ilişkinin gücünü gösterir. Hesaplama detaylarına bakarsak, ...2019 yılı için yaptığım çalışmadan başlayarak açıklarsam, burada birinci değişken tahmin hesabı yaptığımız müşterinin aylık bazda gerçekleşen değeri. Yani şurası. İkinci değişken ise 2019 yılı iş günü sayısı. Yani şurası. İş günü sayısını 2019 yılı gün sayısından pazar günü ve resmi tatillere düşüp gerçekleşen satış değerlerini sadece iş günlerinde yapılmış varsayarak dikkate aldım. Mantıken gerçekleşen satışlarla iş günü arasında zaten bir bağlantı var. Korelasyon katsayı hesabı ile bu bağlantının şiddetini ve yönünü görelim. Korelasyon katsayı formülü şu şekildedir. Formülü açıklayacak olursam, her bir dizide bulunan elemanların aritmetik ortalamanından çıkarılıp birbirleriyle çarpıldıktan sonra toplam sonucun eleman sayısının bir eksiğiyle her bir dizinin standart sapma çarpımına bölümü şeklindedir. Aynı işlemleri 2020 yılı içinde yapıp 2019 yılı ile karşılaştırdım. Yalnız burada farklı bir durum var. 2019 yılı için korelasyon katsayı pozitif yönde 0 ile 1 arasında ortada bir değer çıkarken 2020 yılı için negatif yönde ve 0'a yakın bir değer çıkmaktadır. Bunun nedeni 2019 yılı iş günü sayısına göre gerçekleşen satış miktarları doğru orantılı şekilde artarken, bakalım, 4.217.408, iş günü 299, 2020 yılı 4.209.927, iş günü ise 300. Üstel düzeltme yöntemi 2020 yılı için ürettiği satış tahmin miktarları iş günü sayısına göre ters orantılı şekilde azalmış. 2020 yılının negatif yönde eğilim göstermesi sebebi budur. Şimdi tekrar diğer tabloya dönecek olursak, burada gizli sütunlarda tüm tahmin yöntemleri için hesaplatılmış olan korelasyon değerlerini bir görelim. Tabloya baktığımızda korelasyon yönü dikkate almazsak ilişki gücü olarak en zayıf ağırlıklı ortalama, ikinci olarak üstel düzeltme, üçüncü olarak ise aritmetik ortalama görünüyor. Yani bu bir önceki seçtiğimiz verilere göre konuşuyorum. Hatırlarsanız ortalama mutlak yüzdeye göre ikinci sırada olan aritmetik ortalama korelasyon katsayı hesabına göre en güçlü ilişki şiddetine sahip değerdir. Ve bu verilere göre aritmetik ortalama satış tahmin hesaplama yöntemini seçmek daha mantıklı duruyor. Seçim tamamen size kalmış. Ve artık 2020 yılı bütçesi için satış tahminlerini yapmış olduk. Önemli bir ilave bilgi vermek istiyorum. 2020 yılında üretilmeye başlanacak yeni ürünleri satış tahmin değerlerine eklemeyi ve 2020 yılında son bulacak ürünleri ise satış tahmin değerlerinden çıkartmayı unutmamalısınız. Bunun için de satış pazarlama veya proje departmanlarından bu bilgiler muhakkak istenmelidir. Aksi halde bütçe hatalı olacaktır dedikten sonra artık hazırladığım satış tahmin değerlerine göre proses kapasitelerine, kalıp bazında tonaj kapasitelerine, eleman ihtiyaçlarına, vardiya kapasitelerine ve son olarak
müşteri bazında satış tahmin değerlerinin proses dağılımlarına bakacağız. Önceki çalışmalarımda örnek olarak verdiğim enjeksiyon fabrikası üzerinden çalışma yapmaya devam edeceğim. Kısaca tekrar hatırlamak gerekirse üretime direkt etkisi olan 200 kişilik bir ekip, 20 montaj, 2 boyahane ve 50 enjeksiyon makinesi bulunmaktaydı. Her zaman yaptığımız gibi sırasıyla verilere bir bakalım. Ancak daha önce de söylediğim gibi formüllerin uzun olması nedeniyle diğer çalışma kitabına geçmek durumundayız. Bu nedenle bu çalışma kitabıyla devam edeceğiz. Daha sonra tekrar diğer çalışma kitabına döneceğiz. Siparişler, yani az önce hesaplamasını yaptırdığımız satış tahminleri, stoklar, ürün ağaçları, yaptığımız satış tahminlerini mevcut stoklardan düştükten sonra kalan miktarın zamansal hesaplamasını yaptığımız alanlar. Bu verilerle ilgili detaylardan önceki videolarımda bahsetmiştim. Burada sadece şu ilave bilgi vereyim. Şu 4 veriyi ekledim. Makine, kalıp numarası, kalıp sayısı ve göz sayısı şeklinde bilgiler eklemiş oldum. Aylık kapasite planı adlı bir önceki videomu izlediyseniz bu tabloyu hatırlayacaksınız. Burada satış tahmin değerlerinin zamansal değerleriyle hat kapasitelerinin zamansal karşılaştırmasını yaptığım alan ve bu tablonun çalışma mantığından bir önceki videomda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Tabloları tekrardan kısa bir şekilde açıklayayım. Birinci tablo, mevcut durumdaki eleman sayısı, vardiya sayısı ve gün bazlı net çalışma saatlerini göstermektedir. İkinci tablo, ay bazlı hat bilgisinin girildiği alan. Üçüncü tabloda yine ay bazlı vardiya girişinin yapıldığı alan. Ben mevcut duruma göre, mevcut durum, ikinci ve üçüncü tabloyu öncesinden doldurdum hazırlık olsun diye. Aşağıya indiğimizde burada hatların vardiyalık kapasite bilgisinin ve satış tahminlerinin zaman cinsinden ihtiyaçlarını aylık bazda karşılaştırdığımız alan. Buraya bir ilave yaptım. Bayram ve resmi tatil günlerini hesaplamaya dahil edebiliyoruz veya isteğe göre çıkarabiliyoruz. Pazar günlerini zaten daha önceden ekleyip çıkarabiliyorduk. Bu sefer yapacağım örnek çalışmada özellikle enjeksiyon prosesini seçtim. Çünkü kalıp parametresinin hat kapasitesi üzerindeki etkilerini göstermek istedim. Burada E1 hattında kullanılan ürün araçlarında tanımlı kalıp bilgileri ve bu kalıplara göre hesaplanmış satış tahmin ihtiyaçları var. Yanındaki sütunda kalıp sayısı, yani bu kalıptan bir adet mi yoksa yedekli mi çalışıyor bunu görebiliyoruz. Bir diğer sütunda siparişi böl bilgisi. Bunu örnek yaparken açıklayacağım. En sağda da bu kalıpların kullanıldığı alternatif enjeksiyon hatları görülüyor. Şimdi satış tahmini yaptığımız değerlere göre kapasite sıkıntısı yaşanan bir enjeksiyon hattının kalıp parametresinin az önce belirttiğimiz özelliklerini değiştirerek mevcut eleman ve vardiya sayısı ile pazar ve resmi tatil mesaisi yaptırmadan bir hattın kapasitesini problemsiz hale getirebilir miyiz bakalım. Bunun için E3 hattını inceleyelim. Görüldüğü gibi hesapladığımız satış tahminlerinin E3 hattının kapasitesinden fazla olması nedeniyle Haziran ayında hattın problem yaşayacağı, Temmuz'da kapasitenin yeterli olduğu ancak Ağustos ayı ve sonrasında kapasite probleminin devam ettiği görülüyor. E3 hattına gidersek önce kalıplardan birinin sipariş aktarımını yapıp hattın durumuna bir bakalım. Örnek olarak 56 nolu kalıbı alalım. Bunu yan taraftaki sütundan pasif hale getirdiğimizde satış tahmini yaptığımız değerlerin sıfırlandığını göreceğiz. Tekrar aktif hale getiriyorum. Toplam değeri görmek istiyorum. 835 saatlik bir değeri sıfırlamış olduk. Peki sıfırlayınca ne olmuş oldu? Yan taraftan alternatif hattı olan E31 hattına bunu transfer edeceğiz. E31'e gidip kalıp numarası 56'yı bulacağız.
Evet, burada gördüğünüz gibi hala 0. Yapmamız gereken burayı aktif hale getirmek. Gördüğünüz gibi 835 saatlik kapasite E3'ten E31'e gelmiş oldu. Peki E3 durumu ne oldu? E3'ün durumuna bir bakalım. E3'ün durumu normale döndü. Sadece bir kalıpla yaptığımız aktarım ile E3 hattındaki kapasite sıkıntısını aşmış olduk. Bir örnekte kapasite problemi yaşayan farklı bir hatla yapalım. Örnek olarak E5 hattı olsun. E5 hattına gidelim. Burada da siparişi böl işleviyle bir örnek yapalım. Örnek olarak kalıp numarası 79 olsun. Çünkü 4 tane kalıp söz konusu. Burada işlem şu şekilde oluyor. Buraya siparişi böl dediğimizde buradaki değerler azalmış oluyor. Bu azalma kalıp sayısı kadar oluyor. Yani 37 saatlik talep sipariş bölündüğünde 9.2 saate düşüyor. Peki kalan miktar ne oluyor? Onlar da E16'ya, E27'ye ve E35'e dağıtılmış oluyor. Şimdi E16'ya bir gidelim. Kalıp numarası 79. Burada siparişi böl diyerek ve şurayı aktif hale getirerek kalan miktarın bir kısmı buraya geliyor. Daha sonra E27 ve E35'i aktif hale getiriyorum. Şimdi E27'ye gidiyorum. Kalıp numarası 79. Siparişi böl diyorum. Ve burayı aktif hale getirerek buraya da değerleri getiriyorum. Şunları da aktif hale getiriyorum. Şimdi son olarak E35'e gidiyorum. Kalıp numarası 79. Sipariş böl. E5, evet, değerler geldi. Peki şimdi E5'e gidelim. Bakalım ne oldu. Kapasitede herhangi bir iyileşme olmadı. Başka ne yapabiliriz diye baktığımızda alternatif hatlardan E31 ve E32'ye buradaki talepleri kaydırabiliriz. Önce E31'e aktarım yapalım. Buradan pasif hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi Ocak ayında kapasitede iyileştirme oldu. Bunu E31'e kaydırıyorum. Evet, burası 0 gördüğünüz gibi. Şimdi buraya aktif hale getirerek buraya aktardık. Şimdi E32 hattına aktaracağımız kalıba bakalım. E5'ten. ...294 mi oldu? Kalıp. Yine iyileştirme olmadı. Şunu aktif yapıyorum. E32'ye gidiyorum. Ve şu kalıp numarası 294'ü buradan aktif hale getirip talebi buraya aktarıyorum. 32'ye aktarıyorum. E5'in durumuna bir daha bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi çok büyük bir değişim olmadı. Peki daha ne yapabiliriz burada? Başka aktarılacak
alternatif hat kalmadı. Şunu yapabiliriz. Pazar günlerini açabiliriz. Bunun için öncelikle hangi aylarda pazar günü ve resmi tatil, eğer resmi tatilde çalıştıracaksanız onları belirleyeceğiz. Önce Ocak ayına bir bakalım. Pazarları çalıştırdığımızı düşünelim. Ocak ayındaki pazar sayısı kadar çalıştırdığımızda Şubat ayını kapasitesi normale dönmüş oldu. Şubat ayını ekleyelim. Evet, Mart ayı. Mart ayındaki pazarları çalıştırdığımızda çok büyük bir değişim olmadı. Burada resmi tatil, bayram ve resmi tatil var mı? Bir bakalım. Bir yerden ekleme oldu. Evet, Ocak ayında. Evet. Devam edelim. Nisan ayına eklediğimizde, Nisan kendi ayın, Mayıs'ı eklediğimizde, evet Mayıs'taki bayramları kapattığımızda, evet. Pazarları çalıştırmamıza rağmen bayram ve resmi tatiller eklendiğinde Mayıs'ı ve Haziran'ı kapasitesini kapasite problemini aşmış oluyoruz. Enjeksiyon prosesi üzerinden anlatacaklarım bu kadar. Hatlara tanımlı kalıplar üzerinden yapacağımız kapasite aktarımları ile problemli bir hattın kapasite aktarımını yaptığımızda hem kendi hattı hem de aktarımı yapılan hattın üzerinde kapasitesel olarak nasıl değişimler meydana geldiğini ve bunlara pazar ve resmi tatil günlerinde eklediğimizde gerçekleşen sonuçları öncesinden görebiliyoruz. Enjeksiyon prosesinde kapasite aktarımı kalıp parametresine göre yapılabilir. Ancak montaj ve boyahanede kapasite aktarımı hat bazlı yapılabilir. Şimdi küçük bir örnekte montaj prosesöründen vereyim. Montaj 3 hattındaki kapasite problemini diğer hatların kapasitelerinden aktarım yaparak sıkıntıyı aşacağımızı öngörelim. Bunun için montaj 4 hattının elemanlarının montaj 3 hattında üretilen ürünlere göre yetkinliğinin olduğunu varsayalım. Ayrıca hattın layout ve ekipman olarak uygun olduğunu düşünelim. Geçen bir önceki videomda hatırlayacaksanız burada montaj kapasite aktarımı yapılacak hattı seçiyorduk. Burada montaj 3'ü seçiyorum. Şubat ayındaki montaj 4 hattı kapasitesi montaj 3'e kaydı. Montaj 3'ün Şubat ayındaki kapasite sıkıntısı aşılmış oldu. Bir de aşağıdaki tablolardan bakalım. Evet, görüldüğü gibi montaj 4'ün Şubat ayı kapasitesi sıfırlandı. Montaj 3'e aktarıldı. Peki devam edelim. Evet, burada bir önceki videomda bunu da açıklamıştım. Buranın kırmızıya düşmesi montaj 4 hattının sıkıntıya yaşamaya başlaması demek. Bir bakalım. Evet, görüldüğü gibi Mart ayında montaj 4 hattı sıkıntıya düştü. Şimdi bunu tekrar montaj 4'e çeviriyorum. Şu ayı montaj 3 olarak belirliyorum. Şunu, evet, yine aynı şekilde oldu. Demek ki birer ay aralık vererek ilerleyeceğim. Çok büyük bir değişim oldu. Montaj 5'ten aktarım yapalım. Montaj 5 direkt sıkıntıya düştü. Montaj 7'den aktarım yapalım. Evet. Devam edelim. Evet. Montaj 7'nin hat kapasitesi montaj 3'ün sıkıntısını aşmamıza yardımcı oluyor. Ki montaj 7'de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı daha şimdiye kadar. Evet. Evet. Montaj 7'de problem başladı. Bunu geri alacağım. Şu ayı bir bakalım. Probleme bakalım. Evet. Montaj 7'ye bir bakalım. Montaj 3'ün de durumuna bir bakalım. Evet. Montaj 3'ün Eylül ayında, Kasım ve Aralık'ta problem var. Biz de o şekilde mi görüyoruz? Evet. Eylül, Kasım, Aralık şeklinde görüyoruz. Montaj 7'ye bir bakalım şimdi. Evet, montaj 7 Haziran ayında kapasite ama küçük bir 25 saatlik bir kapasite sıkıntısı yaşanıyor burada. Devam edelim. Peki şöyle yapalım. Montaj 3'ü pazar ve bayram resmi tatiller çalıştıralım bir de burada. Şöyle yapalım. Sıkıntı yaşadığı ayda bir deneyelim şansımızı.
Pazarları çalıştıralım. Yeterli olmadı. Peki Ağustos'tan başlatalım çalıştırmaya. Gene yeterli olmadı. Montaj 7'yi şöyle yapalım. Montaj 7'nin kapasitesini de çalıştıralım. Montaj 7'nin pazarları çalıştıralım. Hangi ayı çalıştırdık biz uygarda? Ağustos ve Eylül. Ağustos'tan başlatalım. Ağustos'tan yok, Ağustos'tan olamaz. Aktardığımız yerden çalıştırmamız gerekiyor. Yani biz Haziran'a eklediğimizde montaj 3'ün Haziran ayına montaj 7'nin pazar mesaisi eklenmiş oldu. Şöyle yapalım. Detayı görebilmek için çek işaretini kaldıralım şuradan. Evet, değer değişti. Hatta daha da yakından görebilmek için şöyle de yapabiliriz. Montaj 4'ten montaj 3'e aktarım yaptığımız aylara pazar mesaisi ekleyebiliriz. Yakın olması itibariyle görmemiz daha kolay olacak. Örnek olarak Şubat ayının pazar mesaisini açalım. Montaj 4'ün. Pazar dahil diyorum. Burayı işaretledim ve şuraya eklenmiş oldu gördüğünüz gibi. Nisan ayına da ekleme yapmış. Şurası değişecek. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Haziran ayı gibi. Montaj prosesiyle ilgili örnek de vermiş olduk. Bir de boyahaneye bakalım. Boyahane prosesinde durum hiç açıcı değil. Yaptığımız satış tahminlerine göre bütün yıl boyunca kapasite sıkıntısı olacağı görülüyor. Burası ile ilgili yapılabilecek tek şey yatırım kararı alınması olabilir. Artık diğer çalışma kitabına geçip analizlere bakabiliriz. İlk analiz tonaj kapasitesi. Bu analizde enjeksiyon makinelerinin tonaj kapasitelerine göre yapmış olduğumuz talep tahminlerinin dağılım oranlarını görebiliyoruz. Ay bazlı tonaj kapasiteleri ve hangi hatların hangi tonaj ağırlığında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir inceleyelim. 75 ton ağırlığındaki hatların ay bazlı değişimlerini görüyoruz burada. Tonajı değiştirelim. Tek bir proses bazlı bakalım. Bu analizle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Diğer analize geçebiliriz. Bu analize de yapmış olduğumuz talep tahminlerinin aylara göre varyalık bazlı dağılım oranlarını görebiliyoruz. Grafiği açıklayayım. Yeşil alan 8 saatlik 3 vardiyayı, sarı alan 10 saatlik tek vardiyayı, kırmızı alan ise 12 saatlik 2 vardiyayı temsil etmekte. Ortadan geçen mavi çubuk ise bizim yapmış olduğumuz talep tahmin değerini göstermektedir. Talep tahmin değerlerinin yeşil alan sınırları içinde olması ihtiyacın 8 saatlik vardiya ile yönetilebilir olduğunu, sarı alan içinde olması 10 saatlik vardiya ile yönetilebilir olduğunu, kırmızı alanda olması ise 12 saatlik vardiya ile yönetilebilir olduğunu göstermektedir. Burada görüldüğü gibi montaj 1 hattı vardiyalık kapasiteleri aşmış durumda. Bunun için diğer hatlardan aktarım yapılması veya yeni bir yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi aylık olarak dağılımları bir inceleyelim. Boyaneye bakalım. Şimdi bir de enjeksiyona bakalım. Şimdi diğer analizimize geçebiliriz. Burada da mevcut eleman durumunu ve çalışma saati bazında yapmış olduğumuz talep tahminlerine göre ihtiyaç olacak eleman sayılarını ay bazlı görebiliyoruz. Sarı olarak gördüğümüz alanlar mevcut eleman sayısını, mavi olarak gördüğümüz elemanlar ise ihtiyaç olacak eleman sayılarını göstermekte. Saat bazlı buradan detaylara bakabiliyoruz. Ve aylık olarak montaj hattına baktık. Şimdi bir de boyaneye bakalım.
Burada değerin 0 olması, boyanede 12 saat üzerinden çalışan elemanın olmaması. Aynı şekilde 10 saat üzerinden de çalışan eleman yok. 8 saat üzerinden 3 var diye çalışan bir eleman yapısı mevcut. Burada ortada görünen tablo ise toplam mevcut eleman sayısını ve toplam ihtiyaç olacak eleman sayısını saat bazlı gösteriyor. Şimdi enjeksiyona bir bakalım. Şimdi ise son analizimize geçelim. Bu analizde de yapmış olduğumuz talep tahminlerinin proseslere göre müşteri bazlı dağılımlarını görüyoruz. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Üretim planlamaya ait diğer çalışmalarım ile ilgili video paylaşımında bulunmaya devam edeceğim. Bu çalışmamı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmayı kendi bulundukları firmanın KPI veya proses parametrelerine göre ben hazırlayabilir veya tüm süreçleriyle nasıl hazırlandığına dair danışmanlık hizmeti verebilirim. Paylaştığım bu iletişim bilgileri üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.